Merhaba arkadaşlar. Millet ve milliyetçilik sorununu ele almaya devam ediyoruz. Bu videoya gelene kadar değişik videolarda sorunun çapını, kapsamını, ne kadar karmaşık olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Yani kimilerinin zannettiği gibi millet kolayca tanımlanabilecek, sınırları çizilebilecek ve sorunun önü arkası ortaya konulabilecek bir sorun değil. Oldukça karmaşık, geçmişe hem de uzak geçmişe kadar kökleri bulunan ilginç bir olgu. Dikkat ederseniz millet sorununu ele alırken dilin kökeni sorununu ele alırken yaptığıma benzer bir yoldan ilerliyorum. Bu da zaten benim bu videolardaki esas amacıma denk düşüyor. Daha önce sık sık yaptığım metodolojik yani yöntem bilimsel bazı hatırlatmaları yeni izleyen arkadaşlar için de tekrarlamam gerekiyor. Çünkü zaman zaman benim burada yapmaya çalıştığım işin diyelim belli konularda ders vermek, bilgi vermek, o konularda sizlere aydınlatmak, ulaşılamayan bilgileri ortaya koyarak belli bir bilinç oluşturmaya çalışmak gibi bir amacımın olduğunu zannediyor bazı arkadaşlar. Oysa ki daha önceki birçok videoda vurgulamaya çalıştığım gibi ben bir felsefeciyim. Dolayısıyla burada özel bilim alanları ile ilgili belli konularda uzmanlık taslamaya ya da bu konularla ilgili iddialı cümleler kurmaya ihtiyacım yok. Böyle bir amacım da yok. Yani belli konularla ilgili burada beni izleyen arkadaşları bu konularda aydınlatma gibi bir görevim de yok. Benim buradaki esas amacım yani felsefenin değişik insani sorunları ele almada bize nasıl bir kolaylık sağlayacağını, felsefi olarak konulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, değişik sorunlar karşısında felsefece duruşun ne olduğunu, sorunları kavrayabilmek için önce dinlemek, araştırmak, yansız bir biçimde bilimsel sonuçları irdelemek ve bunları felsefi disiplinin gerektirdiği tutarlılık ve bütünlük içerisinde ortaya koyabilmek. Kısacası değişik sorunları ele almada burada bir örnek oluşturmaya çalışıyorum. Yani dilin kökeniyle ilgili araştırmalar, yaklaşık 2 yıl süren araştırmalarda esas olarak bunu yapmaya çalıştım. Yani orada hiçbir zaman e, dil sorununu ele alırken gündeme gelen biyolojik, antropolojik, paleantropolojik, değişik bilim alanları ile ilgili konularda bilgiler vermeye, o konuları açıklamaya falan çalışmadım. Şimdi burada da aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani millet gibi çok yönlü bir olguyu araştırırken kuşkusuz değişik disiplinlerden, değişik bilim alanlarından yararlanıyoruz. Yani tarihten yararlanıyoruz, etnografyadan, arkeolojiden, antropolojiden, ekonomiden, bütün bu bilim alanlarından yararlanmak durumundayız. Bu bilim alanlarının ortaya koyduğu sonuçları, tabii bu sonuçları hiçbir zaman mutlaklaştırmadan ele alıyoruz. Bunları karşılaştırarak buradan yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Yani önceki videolarda anlatmaya çalıştığım gibi millet sorununu tam olarak kavrayabilmemiz ve açıklayabilmemiz için sorunun önce çapını kavramamız gerekiyor. Ardından sorunun nasıl ortaya çıktığını, evrimsel ve tarihsel geçmişinin nerelere uzandığını ve neden böylesi bir sorunun gündeme geldiğini iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili değişik düşünceleri ortaya koyarken değişik bilim alanlarından yararlandım. Fakat bu yararlandığım kaynaklarda ya da benim algıladığım kadarıyla olgusal hatalar yapabilirim. Bunu daha önce de söylemiştim. Benim olgusal hatalar yapmam, yani diyelim olmayan bir şeyden söz etmem ya da tarihleri karıştırmam ya da yerleri karıştırmam, bu tür hatalar olabilir. Fakat bunlara takılmamak gerekiyor. Çünkü videonun başında da belirttiğim gibi burada amacımız belli konularda bilgi vermek değil, belli konuların nasıl ele alınabileceğini, felsefi açıdan nasıl irdelenip belli sonuçlara nasıl ulaşılabileceğine yönelik bir örnek ortaya koymak.
Şimdi düz mantıkla bakıldığında milli devlet denildiğinde akla ilk olarak şu geliyor. Yani iki tane temel konu geliyor. Birincisi, bir devletin sınırlarının o devlete adını veren milletin yaşadığı coğrafyayla, sınırlarla birebir denk düşmesi. İkinci bir sorun da bu devletin temelini oluşturan etnik yapının, o etnik yapıya ait kültürün o milli devlet içerisinde genel olarak insanlar tarafından paylaşılıyor olması. Yani kabaca milli devlet dendiğinde akla bunlar geliyor. Fakat günlük yaşama ve yaşamın çok yönlülüğüne baktığınızda böylesi bir milli devlet bulmak hemen hemen imkansız. Kuşkusuz böyle Japonya gibi, işte Finlandiya gibi belli ülkeler, yani nispeten diğer topluluklardan izole bir yaşam süren, dolayısıyla kendi özgün kültürünü geliştirmiş ve o topraklarda milletleşmesini tamamlamış topluluklarda milli devletler bu söylediğimiz özelliklere, bu iki özelliğe de uyabilir. Fakat bunun dışında dünya üzerindeki 200'ü aşkın milli devlete baktığımızda bu olguların hiçbirisinin tam olarak gerçekleşmediğini görüyoruz. Geçmişten bu yana insanlığın doğal gelişimi içerisinde kendiliğinden gelişip boy veren bir millet olgusunun günümüzde son biçimini almış haline ulaştığını söyleyebilecek durumunda değiliz. Böylesi bir doğalcı millet açıklamasının doğru olmadığını önceki videolarda ortaya koymaya çalışmıştım. Yani sonuçta millet belli toplumsal, tarihsel koşullarda ortaya çıkabilen bir durum. Şimdi milleti oluşturan, milletin oluşması ya da milli devletlerin oluşması için çaba gösteren öncülerin, kahramanların, liderlerin yaptıkları ve onların ortaya koydukları kuşkusuz önemli. Fakat daha da önemlisi olan bu önderlerin, bu milli önderlerin yapabildiklerini gerçekleştirebilmelerini sağlayan tarihsel, evrimsel, toplumsal koşullar neler olduğunu iyi kavramak gerekiyor. Çünkü eğer bu koşullar yeterince olmazsa, diyelim siyasi iradeyi engelleyebilen müdahaleler olduğunda geçmişe dönük ne kadar bir milleti oluşturabilecek unsurlar güçlü ve kalıcı olursa olsun o topluluklar millileşmeye, milli devlet oluşturmayı başaramıyorlar. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda bizim konunun çapını ve esas anlamını kavramamız için ilk milletlerin nasıl ortaya çıktığını, bu milletlerin hangi koşullarda geliştiklerini ve millet oluşturmanın genel olarak ilkelerinin neler olduğunu iyi kavramamız gerekiyor. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda insan topluluklarının geçmişine gittiğimizde kuşkusuz insanlık evrimsel süreç içerisinde başlangıçtan itibaren çok çeşitli toplumsal birimlerde yaşamaya başladı. Dilin kökeniyle ilgili videolarda anlatmaya çalıştığım gibi milyonlarca yıl ilk insanın ataları homininler gezici küçük topluluklar halinde yaşadılar. Kuşkusuz bunun belli nedenleri vardı. O nedenler içerisinde örneğin biyolojik, hatta beynin yapısından kaynaklanan, yani beyinsel işleyişe bağlı olarak kişinin bulunduğu toplulukta birebir yüz yüze ilişkileri sürdürebileceği bir kapasiteye ifade eden Dunbar sayısı diye bir sayıdan bile söz etmiştim. Yani Dunbar sayısının bilimsel bir doğrulukla herkes tarafından kabul edilip edilmediği ayrı bir tartışma konusu. Kuşkusuz buna yönelik eleştiriler. Toplulukların çapını belirleyen önemli etkenlerden birisi örneğin üretici güçlerin durumuydu. Yani şöyle düşünün, eski binlerce, yüz binlerce yıl öncenin topluluklarını düşünün. Topluluklar herhangi bir yere sahip olmak için orayı
sahiplenmek için birbirleriyle savaştıklarını ya da mücadele ettiklerini düşünün. Böylesi bir durumda yenen taraf yenilen tarafa ne yapabilir? 3 tane olasılık vardır bu tür durumlarda. Birincisi yenen taraf yenilen tarafın hepsini öldürür. Onların bir kısmını ya da önemli bir kısmını kendi içine kabul eder. Ya da alacağını almak için onu oradan uzaklaştırmakla yetinir. Daha ileriye gidebilmek için üretici güçlerin gelişmesi gerekirdi. Yani nasıl bir şey? Diyelim ilk çağın ilk köleci toplulukların ortaya çıkabilmesi ancak üretimde belli bireylerin kendilerine yetenden daha fazla bir şeyler üretebiliyor olmalarını zorunlu kılıyordu. Yani sizin bir kölenizin olması ve köleci bir yapı sürdürebilmeniz için o kölelere gözetim altında tutacak, onlara hakim olacak başka bir işi olmayan insanlar olması gerekir. Eğer üretici güçler çok gelişmemiş bir durumdaysa, köleler ancak bütün çabalarıyla kendi karınlarını doyurabiliyorlarsa bir köle edinmenin olanağı kalmaz. Ama diyelim hep bereketli hilal dediğimiz diyelim Mezopotamya'dan Indus Nehri'ne kadar çizilen o yayda ilk köleci imparatorluklar oralarda ortaya çıktı. Neden ortaya çıktı? Ki bunun en klasik ve somut örneği Nil Vadisi'dir. Nil o kadar bereketli bir nehirdi ki Nil'in çevresinde yıl içerisinde 3, 4 hatta bazen 5 kere ürün alınabiliyordu ve dolayısıyla az bir emek gücüyle çok fazla üretim yapılabildiği için Nil ve çevresinde büyük imparatorlukların olması, hatta bu piramitleri inşa edebilecek fazla nüfusun yani emek gücünün beslenmesinin de ancak bununla mümkün olabildiğini biliyoruz. Yani burada ne oluyor? Geçmişte insan topluluklarının çapını, büyüklüğünü belirleyen bir yandan içinde bulunan ekolojik çevre önemli olduğu gibi üretici güçlerin gelişmiş olduğu düzeyde o topluluğun hangi yönde evrimleşeceğini ortaya koyuyor. Eğer yarı göçebe ya da göçebe bir hayat sürerek ancak bütün gün çabalamayla kendi karınlarını doyurabilen toplulukların bulunduğu bir coğrafyadaysanız, sizin o coğrafyada bir devletleşme, bir siyasi yapı oluşturup buradan hareketle daha büyük topluluklar oluşturma olanağınız elbette olmayacaktır. İnsanın evrimi başlangıçtan itibaren biyolojik yanı sıra kültürel bir evrimdi ve Neolitik devrimden sonra bu kültürel evrimin hızı olağanüstü derecede arttı. Kültürel devrimin hızının artmasıyla birlikte topluluklarda farklılaşmaların, tabakalaşmaların ve giderek sınıfların ortaya çıkmasıyla birlikte devletlerin ortaya çıkması, buna bağlı olarak da daha büyük toplumsal birimlerin gündeme geldiğini görüyoruz. Bütün bunları göz önünde tuttuğumuzda milletlerin ortaya çıkmasının belli bir coğrafyada özellikle öne çıktığını görüyoruz. Yani bugün dünyada milletleşmelerini en eski millet olarak anılan toplulukların ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktıkları konusunda bir tartışma yok. Daha önceki videolarımda bu konuda işaret fişeğini çeken esas olayın Fransız devriminden sonra milli orduların oluşmasıyla birlikte gündeme geldiğini söylemiştim ama milletleşmenin oluşması yalnızca milli orduların oluşmasına ya da Napolyon'un sağladığı askeri başarılarla açıklanamaz kuşkusuz. Burada karşımıza çıkan soru şu oluyor: milletleşme esas olarak Avrupa'da başladı. Avrupa'da milletleşmenin başlamasının nedenleri neydi? Neden Amerika'da, Afrika'da, Uzak Doğu'da, Asya'da ya da Orta Doğu'da ilk milletler ortaya çıkmadı da ilk milletler neden Avrupa'da ortaya çıktı? Kuşkusuz bu soru aslında çok eski ve önemli bir sorunun
geliştirilmiş bir versiyonu olarak ele alınabilir. O soruda şu, yeryüzünde bu kadar topluluk var, bu kadar devlet var, bu kadar farklı yapılar gelişmiş. Fakat bunların içerisinde son 300-400 yıl içerisinde dünyaya damgasını vuran ve tek başına bütün her tarafa hükmedebilen ilk milli devletlerin Avrupalı devletler olması, yani İngiltere, Fransa, Portekiz, İspanya, bunlar olmaları bir tesadüf mü? Neden milli devletler ilk olarak Avrupa'da ortaya çıktı? Millet ve milliyetçilik sorununun kavranması için bu sorunun kaynaklandığı, bu sorunun ortaya çıktığı kaynağı, ilk toprakları ele almamız gerekiyor. Yani kuşkusuz ilk milletlerin Avrupa'da çıkması bir tesadüf eseri değil. Belli koşulların bir sonucu. Bu sorun aslında diğer dünyanın değişik köşeleri bir türlü gelişemezken Avrupalılar neden bambaşka bir uygarlık kurarak bütün dünyaya hükmedebilecek bir konuma geldiler biçiminde de sorulabilir. Soru bu biçimde sorulduğunda buna verilen yanıt yüzlerce yıldır tartışılıyor. Bu soruya verilen yanıtların kısa bir dökümünü yapmak mümkün. Yani bu yanıtların büyük çoğunluğu geçmişte özellikle Avrupa merkezli bir anlayışla Avrupalılardaki belli özelliklere vurgu yaparak açıklanıyordu. Yani bu Avrupalıların ırksal olarak farklı yapıda olduklarını, onların işte o beyaz efendi, üstün beyaz ırk Aryanlar kanalından giderek açıklama yapanlar vardı. Avrupalıların üstünlüğünün esas olarak kültürel yaratımdaki yaratıcılıkları olduğunu, ki bunun en klasik örneklerinden birisi sosyolojinin kurucularından Max Weber'in açıklamalarıdır. Yani protestan ahlakı diye kavramsallaştırdığı bir kültürel anlayışın sonucu olarak Avrupalıların giderek geliştikleri ve diğer halkları kendi boyunduruğu altına alabildiklerini, gelişmiş topluluğun Avrupa'dan çıkmasının bu protestan ahlakına bağlı olduğunu söylüyordu. Bir başka geçmişte başvurulan sık açıklamalardan birisi, Hristiyanlığın yapısından kaynaklanan bir takım özellikler bulunuyor, bunlar vurgulanıyor ve bunlarla açıklanıyordu. Aslında bu iddia buraya kadar saydıklarım içinde en temelsiz olanı, çünkü Hristiyanlığın diğer tek tanrılı dinlerden hiçbir farkı temelde yok. Yani teolojik açıdan baktığınızda aynı temellerde. Yani peygamberlere ilişkin tutumlar konusunda işte birinin peygamberin diğerini reddetmesi, bir takım böyle biçimsel benzerliklerin dışında esas olarak teorik olarak teolojik anlayış bakımından Hristiyanlığı Yahudiliğe ya da Müslümanlığa tercih edecek, yani onu üstün kılabilecek hiçbir özellik yok. Hatta geçmiş Engizisyon uygulamaları ve Orta Çağ'daki Avrupa'da yaşananlara baktığımızda Hristiyan uygulamalar Müslüman uygulamalardan çok daha acımasız ve insanı çok daha rahatsız eden sonuçlara yol açabilen uygulamalardı. Fakat Avrupa'daki uzun siyasi mücadelelerin sonucunda kilisenin gücünün kırılması ve laikliğin gelişmesiyle birlikte kilisenin kendi sınırlarına, yani ruhsallık alanına çekilmeye zorlanmasının sonucunda Avrupa'da bir takım kültürel gelişmelerin olmuş olması Hristiyanlığın yapısından gelen bir şey değildi. Tam tersine Hristiyanlığa rağmen bunlar gelişmişti. Kısacası yani ırk temelli, kültür temelli ya da din temelli açıklamalar geçmişten bu yana topluluklar arasındaki
farkları, gelişmiş gelişmemişlik farklarını açıklamada yeterli açıklamalar değil kuşkusuz. Şimdi bu açıklamalara daha sonra özellikle Marksizmin devreye girmesiyle birlikte ekonomik koşulların belirleyiciliğini öne çıkaran açıklamalar yapıldı. Ayrıca bir de kurumsal açıklamalar da var. Örneğin bunun en çarpıcı örneklerinden birisi geçmiş yıllarda Nobel Ekonomi Ödülü de kazanan Daron Acemoğlu'nun da içinde bulunduğu bazı araştırmacılar kurumsal açıklamalara yöneldiler. Yani gelişmiş Batı ülkelerinin böylesi ileri gitmeleri ve başarılı olmalarının nedeni onlarda belli kurumsal yapıların ve geleneklerin gelişmiş olması ve bunlara dayanıyor olmalarına dayandırılmıştı. Şimdi bu tür açıklamaların yanı sıra daha başka açıklamalar da kuşkusuz var. Türkiye'de bir dönem çok revaçta olan ve sık sık referans bulunan işte merkez çevre ilişkileri bağlamında toplumların gelişmesini açıklamaya çalışan teoriler de vardı. Şimdi ben milletlerin ortaya çıkmasını ve ilk milletlerin Avrupa'da neden ortaya çıktığını bu teorik çerçeveleri birbirleriyle karşılaştırarak ya da bunların ayrıntılarına girerek anlatma yoluna gitmeyeceğim. Ben esas olarak ilk milletlerin neden Avrupa'da ortaya çıktığını tarihsel gelişmelerin ışığında bunun dinamiklerini ortaya koyarak başlamak istiyorum. Yani bundan sonraki videolarda ilk olarak anlatacağım konular Avrupa'da ilk milletleri ortaya çıkartan gelişmeler ve koşullar nelerdi? Neden dünyanın başka ülkelerinde, Orta Doğu'da, Amerika'da, Afrika'da, Uzak Asya'da ilk milletler ortaya çıkmadı da ilk milletler esas olarak Batı Avrupa'da. Özellikle de Batı Avrupa'nın batısında, yani daha çok batısında. Çünkü biliyorsunuz ilk milli devletler olarak anılan devletler İngiltere, Fransa, Hollanda. Onun ardından işte İspanya, Portekiz gibi ülkeler geliyor. Hatta Almanya ve İtalya milli birliklerini ta 19. yüzyılın sonlarına doğru geliştirebiliyorlar. Ta Almanya'da işte Bismarck sonrası, İtalya'da da yaklaşık aynı tarihler. Doğu Avrupa'daki milletleşmeler ise daha sonra gündeme geliyor. Kısacası bundan sonraki videolarda Avrupa'da ilk milletlerin doğuşunu ortaya çıkartan ve buna bağlı olarak da aslında Avrupa'daki ülkelerin ve devletlerin neden bütün dünyaya hükmedebildiklerini, neden onların bütün dünyayı egemenlikleri altına alabildiklerini, ne ışık tutabilecek koşulları anlatmaya çalışacağım. Böylelikle de millet sorunu ve ona bağlı milliyetçilik sorununun nasıl geliştiğini adım adım açıklamaya çalışacağız. Bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.